Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. WhatsApp'tan danışmanlıklar ve eğitimler için de ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet, hemen başlayalım. Biraz ağır olacak bugünkü açılım. Şimdi öncelikle size neler söylemek ister? Genel olarak ilişkiyle ilgili neler düşünüyor? Kafasında neler var, bunlara bakalım. Asiranta, sükunet ve sessizlik çözüm arayışı geldi. Şimdi burada ciddi şekilde sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şefkate çok ihtiyaç duyan bir enerji de aklınızdaki kişi. Bu sizin şefkatiniz olabilir. Daha böyle anne gibi koruyan, kollayan enerjilerde. İster kadın olun, ister erkek olun. Burada korumacı bir enerjiden bahsediyor aklınızdaki kişi. Ve şu an bu uzaklık durumundan kaynaklı sıkıntılı bir sürecin içerisinde, bir çözüm arayışı içerisinde diyebiliriz. Yani gün içerisinde böyle kara kara düşündü derler ya, kara kara düşünüyor. Böyle bir enerjisi var. Biraz sıkıntılı bir durumda. Şefkatinize çok ihtiyaç duyduğu bir süreçte diyebiliriz. Şimdi Selena kendini bulma ve kontrolü ele alma kartıyla. Şimdi Selena kartı geçmişten gelen üzüntüden bahseder. Bu kişinin hayatında sürekli onu kontrol eden kişiler olmuş olabilir. Sürekli onlar ne dediyse onu yapmış. Onların istekleri ve arzuları doğrultusunda davranmış olabilir. Geçmişte yaptığı ya da yaşadığı bir durum, hata gibi gördüğü sıkıntılı bir durum. Hani bazı insanlar yanlışlar yapar ama o yanlıştan dolayı kendini affedemezler ya. Böyle bir durumda olabilir. Ya da ona hükmetmeye çalışan kişiler de olabilir. Bu süreçte artık kontrolü kendi eline almak istediği bir sürecin içerisinde kendini bulmak istiyor. Bu kişi o kadar tedirgin bir enerjisi var ki genel manada da çok böyle aktif biri olarak görünüyor olabilir ama içte çok ciddi bir sıkıntılı durum var. Kendini tanımayan bir enerji içerisinde diyebiliriz. Mektup, uyum ve denge, harekete geçmek. Şimdi burada iletişime geçme isteği çok fazla. Burada harekete geçme, daha çok böyle iletişime geçip aradaki sıkıntıları, sorunları ortadan kaldırma isteğinden kaynaklı. Dengeye gelmeye çalışıyor, gücünü toparlamaya çalışıyor ve daha uyumlu, daha sakin enerjilere geçmek istiyor. Ve buradaki o iletişimle beraber, iletişim isteğiyle beraber o aradaki o buzların, aradaki sıkıntılı durumların ortadan kalkacağına dair bir inancı var. Ancak bakın aslında açılımın ilk başında söylediğim şey şundan kaynaklıydı. Bu açılımı daha çok böyle daha kısa tutmaya çalışıyorum. Genel olarak daha çok söylediği cümlelere neler söylemek ister doğrultusunda ağırlık vermek istiyorum ama bugünkü açılım birazcık şey geldi. Bakın valide kartı geldiği andan itibaren zaten takip eden arkadaşlar bilir, yani tarotla ilgilenen arkadaşlar bilir daha doğrusu. Kartları bilen arkadaşlar, valide kartı Katina destesinin en negatif kartıdır. Şimdi burada bir anneden de bahsediyor olabiliriz ama genel manada daha çok negatif durumlardan, özgür iradeye müdahale edilen durumlardan bahseder bize. Çok büyütmeyelim bu enerjiyi ama burada intikam kartının da kartlara açarken atmasıyla beraber ve bakın gelen kartlar valide, ruhsal çöküntü ve intikam kartı. Yani öyle bir enerji ki buradaki video izleyen arkadaşlarımın birçoğu çevrenin aklındaki kişi çevresindeki kişilerden negatif bir enerji alıyor olabilir. Negatif bir durumun içerisine sokulmuş olabilir. Kendini ciddi şekilde ruhsal bir çöküntü içerisinde hissediyor. Biraz yani özgür iradeden kopan bir enerjide. Bakın burada çözüm arayışı içerisinde olabilir ama bu çözüm arayışı içerisinde olsa da özgür iradesinin dışında bir şeyler yapıldıysa ne kadar çözüm arayısı da mantıklı düşünebileceği bir durum ortaya çıkmaz ve
bu alandan çıkamayabilir. Hatta daha da aksi daha da olayları ya da durumları daha kötü bir hale getirecek şekilde davranabilir. Burada böyle bir enerji var. En azından birçoğunuz için bu var diyebilirim. Evet. Yani burada biraz ben intikam kartı düştüğünde şeyi hissettim. Bu aklınızdaki kişinin değil de yani örneğin bu negatif enerjilerden kaynaklı bir intikam alma isteği. Yani örnek olarak ilişkileri düzgün gitmesine yapılan bir şey vardır. Ve bu yapılan şeyden dolayı size karşı öfke ve intikam duygusuna geçer. Böyle değil. Burada daha çok ondan intikam almak isteyen bir enerji var. Yani işte geçmişten gelen bir partnerdir. İstediği gibi gitmemiştir ilişki. Belki zarar da görmüştür. Onun karşılığında da böyle bir intikam alma isteği içerisinde olabilir. Burayı büyütmüyorum ama özellikle şey diyorsanız ya bu insan bir anda değişti. Hani hiç böyle değildi. Ne oldu buna diye düşünüyorsanız eğer burada birazcık bu tarz durumların olduğunu olma ihtimalinin olduğunu ya da öyle söyleyelim bilmenizde fayda var. Evet biraz daha geldi. Şimdi size neler söylemek ister? Karşınızda olsaydı size neler söylerdi? Buna bakalım hemen. Size neler söylemek isterdi? İki kart. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Rüyalarımda seni görüyorum. Seni çok merak ediyorum. İletişim isteği de vardı. İletişime geçme isteği de vardı. Harekete geçme isteği vardı. Ama yapabilecek mi? Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım dedi. Umarım böyle bir etkisi olan biri varsa en kısa zamanda bu durumdan şifalanarak çıkar. Sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor. Ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokundun. Bu kart neredeyse her açılımda geliyor. Bu yüzden geçen de geldiğinde de son açılımda da sanırım gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Elle ilgili bir durumunuz olabilir. Yani ellerinizi çok beğeniyor olabilir. Ya da işte örneğin ilk buluşmada elle tutuşmuşsunuzdur. Orada bir cümle söylemiştir. Oraya takılmıştır. Elle ilgili bir durum var ama. Geçen çok net takıldı. Çünkü kolektif yani izleyen arkadaşların birçoğu aynı. Sürekli izleyen arkadaşlar ve bazı kartlar hep geliyor. Yani sürekli aynı kartlar geliyor. Ara ara hatırlatıyorum. Bakın bu kart çok geliyor ve bu alana daha dikkat etmemiz, bakmamız gerekiyor diye. Bu kart da öyle bir kart. Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin. Sonsuza dek seninim dedi. Ayrılık bir yanılsamadır. Her şey enerjiyle birbirine bağlanır. Temas etmesek de birbirimize bağlıyız dedi. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz önceki kartlarda ama sevgi ve özlem yani şefkati sizde bulmuş biri olabilir ve bunu çok güzel hissettirdi açıkçası. Aynı temel değerleri paylaşıyoruz. Bu seni benim için çok özel kılıyor dedi. Şimdi video izleyen arkadaşım kadın sanar. Sana gelecek bu mesaj. Seni aramıyorum çünkü senin aramanı bekliyorum. Gururum kırıldı dedi. Bakın bu kart da gelmişti yine geliyor. Birlikteyken daha uyumlu bir çift oluyoruz. Telefonda neden başaramıyoruz? Bunu çözmeliyim dedi. Yine son açılımda gelmişti sanki. Hayatım boyunca ilk defa birinin kokusunu özlüyorum. Şimdi nerede ve kimleysen beni hatırla ve dön lütfen dedi. Evet. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım. Erkek sana bu mesajlar da sana. Bu desteği de çok severim. Bu deste çok güzel mesajları var. Güvendiğim tek omuz sensin dedi. Ruh eşim hayatımı bir ışık gibi aydınlattın. Bu kart da geliyor. Bakın bunları taktım. Beni kaybetmekten korktuğunu biliyorum dedi. Güzel. Şimdi ayrılık ve barışma kartları geldi. Önce peri kartıyla başlayalım. Bu desteğe de bayılıyorum. İçten parlayın dedi.
Görünüm sadece yüzeyseldir. Gerçek güzellik içeriden parlar ve sizin için parlama zamanı. Bu kendini kabul etme ve gerçek güzelliğini ortaya çıkarma zamanıdır. Çok da güzel bir resim var. Aldık, kabul ettik. Güzellik enerjisel bir şeydir. Buna emin olun. Yani burada siz kendi vücudunuzda kusur olarak gördüğünüz şeyler olabilir ama o sizin bilinçaltınızdaki durumlardan kaynaklıdır. Bir kişiyle zaten nasıl söyleyelim, enerjisel olarak öncelikle birbirinize çekilirsiniz. Ve bu noktada bazı insanlar için şunu söyleriz. Ya görüntüsü çok güzel ya da çok yakışıklı değil ama acayip bir havası var denilir mesela. Aura çok önemlidir. O yüzden fiziki durumlara çok takılmadan ama enerjiyi şifalandırabilmeye daha da odaklanmakta fayda var diyebilirim. Ayrılık kartı geldi. Ufukta partnerinden ayrı kalmak gözüküyor. Burada zaten bir ayrılık, ciddi bir ayrılık durumu var. Birçoğunuz için en azından ayrılık durumu yüksek ya da soğuk enerjiler yüksek diyebiliriz. Ama barışma kartı geldi. Yakında barışabilirsiniz dedi. Bir ritüel paylaşıyor. Bunu ileteyim. Yapmak isteyen arkadaşlarım yapabilir. Ama en iyi ve en yüce şekilde niyet ediyorum demenizi tavsiye ederim. Daha da güzel olur. Ritüeller güzeldir. Enerjiyi arttıran araçlardandır diyelim ama bilgilerdendir. Ama çok da dikkat edilmesi gerekir diyebilirim. Tarot destenizden Ay, Aşıklar, Azize ve Kupaların ikilisi kartlarını ayırın. 4 kartı göz kararı çizdiğiniz çok geniş olmayan bir çembere yerleştirin. Tam ortaya kırmızı bir mum dikin. Mumun üzerine aşkınızla ilgili en büyük dileğinizi kürdan yardımıyla kazıyın dedi. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Danışmanlıklar ve eğitimler için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.